yine ormanda yaşayan çocuklardan bir tanesi. Ya sanırım orada diğer köpeklerle kavga etmiş, bir durum olmuş. Gözümüzde bir problem var. Buradan yarılmış burası çok fena bir şekilde. Şimdi biz ona sakinleştirici verdik, o yüzden böyle yavaş yavaş sakinleşiyor. Çünkü göz bölgesi dikiş atacağız. Ya, muhtemelen bu da zamanında evde yaşamış bir kız. Böyle ormanda geziyor. Orada insanlarla iletişim içerisinde. Orada tasma falan takmışlar ona. Ama bazen böyle kazalar oluyor maalesef. Şimdi bakalım, toparlamaya çalışacağız o bölgeyi. Ağrısı da var, keyifsiz, yemek de yememiş bugün. Sağ olsun hayvanseverler getirdi. Şimdi toparlamaya çalışacağız bakalım. Ne oldu? Midem bulanıyor değil mi? Planesthezik uyguladık ona. O birazcık mide bulandırıyor maalesef. Kusabiliyorlar ondan sonra. Normal şartlarda bazen böyle dikişleri anestezisiz de yapıyoruz ama göz bölgesi olunca, hassas bölgeler olunca birazcık daha böyle sakinleştirici vermek gerekiyor. Bakalım toparlanacak inşallah bu kız değil mi? Çok güzel yürekli bir kız. Evet, dikişimizi tamamladık. Güzelce kapattık onu birkaç dikişle. Yani bayağı derin bir yarık olmuş onunki. İçten de birkaç dikiş attık tutabilsin diye. Her gün damlalarının damlatılması gerekiyor. Antibiyotik uygulanacak aynı zamanda. Şükür ki gözün içine hiçbir şey olmamış. Yani orada tam altında 3. göz kapağı var. O da korumuş onu birazcık. O bölümde bir sorunumuz yok ama gözde tabii hafif bir konjüktivit gelişmiş durumda. Ya böyle yaralarda bazen bu bölgede skar dokusu oluşurken maalesef iyice kasılmalar ve entropiyon gibi sorunlar da gelişebiliyor. Yani göz kapağının içeri dönmesi. Böyle bir ihtimal de var ama buna yönelik bir operasyon oldu. Birazcık da gerdim burayı özellikle sorun olmasın diye. Bakalım, süreci izleyeceğiz. Öyle bir şey gelişirse belki tekrar ufak bir şey yapmak gerekebilir. Onlara zamanla karar vereceğiz. Bize tabi orada gözyaşı kanalı var. Orası da tam böyle hasar gören bölgenin yanından geçiyor. Orada da bir tıkanıklık olmaması adına gerekli işlemleri yapacağız. Bakalım ya, toparlamaya çalışacağız. Aferin sana. Aferin benim bal kafama. Günaydın. Merhaba. Günaydın kızım. Nasılsın? Evet. Ha, ne oldu? Kuyruğunu yerim senin ben. Sen kuyruk mu sallıyorsun? Kuyruğa bak, kuyruğa. Ha, geldin mi kendine sen kızım? Aferin sana. Evet, yavaş yavaş uyanıyoruz. Evet, şimdi kafalık takacağım onun çünkü gözünü kaşımaması gerekiyor. Yaklaşık bir 2 hafta kadar dikişlerimiz kalacak orada. O süreçte bizim
Amacımız onun mikrop kapmamasını sağlamak. İşte düzenli göz damlaları olacak. Bölgeye hafif bazen kremler süreceğiz. Antibiyotik tedavilerimize devam edeceğiz. Toparlanacağız inşallah. Ha? Değil mi kuzum benim? Ha, kalkacak mı? Kalkacak mı sen? Çok tatlısın ha. Çok balsın ha. Şimdi gözü biraz şişecek birkaç gün. Ondan sonra yavaş yavaş ödemleri de azaldıktan sonra toparlanacak. Köpeklerde böyle özellikle diş yaraları olduğu zaman mikrop kapma ihtimali çok fazla oluyor. Genelde ağızlarında bir mikroflora olduğu için orada hemen enfeksiyon gelişebiliyor. Burada da hafif bir enfeksiyon var. O yüzden dikişlerin atmamasını sağlamak adına çok sıkı pansuman yapılması gerekecek. Bakalım, elimizden geleni yapacağız. Sonra koşturursun değil mi yine? Ha? Koşturursun. Çok hareketli bir kız var ya. Çok acayip. Evet, hadi gel gidelim mi? Hadi gel bakalım, gel. Alayım mı seni bir tane? Hı. Korkma korkma, ben tutuyorum seni. Bırakmayacağım, merak etme. Aferin benim kuzuma, korkma. Yaramaz. Ne haber? Ne yapıyorsun? Bekle. Evet, gel bakalım. Sen çok yaramaz bir köpeksin ha. Aferin benim kızıma. Dur kızım, bekle. Şu bacak arama sabitliyorum ki hiç rahat durmuyor. İnanılmaz muzur. Evet, bekliyorsun. Evet, tebrik ediyorum seni. Dur bakalım şimdi. Bekliyorsun. Aferin sana be. Çok uslusun ha. Aferin sana. Dur bakalım. Son. Bitiyor. Bitiyor. Evet, genel durumumuz gayet iyi duruyor. Yaramız her geçen gün daha da toparlanacak inşallah. Alabiliriz abi yerine. Tamamdır işlemi. Biz normal şartlarda tedavisine klinikte devam edecektik ama hiç yerinde durabilen bir çocuk değil. Yani klinikte de böyle çok bağırdı, komşular da rahatsız oldu maalesef. O yüzden çiftlikte devam ediyoruz tedavisine. Günlük rutinlerimiz oluyor. Geliyoruz, pansumanlarını yapıyoruz, iğnelerini yapıyoruz, göz damlalarını yapıyoruz. Burada da damlalara devam ediliyor. O şekilde tedavi sürecini yönetmeye çalışıyoruz ama inanılmaz yaramaz bir kız. Yani hiç yerinde durmuyor, hiç rahat durmuyor. Dikişlerine de zarar vermiş maalesef birazcık. Ama yaramızın durumu iyi. Herhangi bir enfeksiyon kalmamış ve iyileşmeye başladı. Gün geçtikçe daha da iyi olacak diye umut ediyorum. Burada devam edeceğiz bu sürece. Yani benim en çok korktuğum şey gözün içinde bir sorun var mı? Onun çok ya biz zaten o anlamda testlerini yapmıştık ama sonradan da bir mikro hasar varsa korneada en azından bir sorun gelişebilir mi diye korkuyordum. Çok şükür gözümüzün içi sapasağlam. Hiçbir sorun görünmüyor. Yani şimdi o kalan dikişlerin iyileşmesini bekleyeceğiz. Bir taraftan da yarının toparlanmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra tekrar sağlığına kavuşmuş olacak. Sonrasında da şimdi oradaki arkadaşlarla konuştum. Güvenlik arkadaşların yanında kalıyordu ormanda. Onlar da dediler ki eğer aile bulabilirseniz sahiplendirin. Bulamazsanız biz yine burada bakarız dediler. Bu süreçte iyileştikten sonra oraya götüreceğiz ama bir taraftan da sahip arayacağız. Yani çok güzel bir köpek. Eğer ki bir ailesi olursa çok mutlu olacağına inanıyorum. Bir de böyle inanılmaz insan aşkı var. Bakmayın, yaramaz falan, muayenede çok zorlanıyoruz. Hiç durmuyor. Ama genel anlamda çok böyle sevgi dolu bir kız. Umarım ailede buluruz ona. Ya ne yaptın kafalığını? Bu ne hal? Canını okumuşsun kafalığını. İyileşti mi diyorsun? Ha, hoş geldin kızım. Nasılsın? Önce şu kafalıktan bir kurtulalım. Evet, biliyorsunuz bu çocuğun tedavisine devam ediyorduk. Ne yazık ki sokakta saldırmışlardı ona. Artık iyileştik diye umuyorum. Şimdi kontrollerini yapacağız. Ama kaldığı yerde kafalığın canını okumuş. Evet, kurtulduk kafalıktan. Hoş geldin dünyamıza. Dur bakalım onu da. Çok yaramaz var ya, inanılmaz yaramaz.
Yani bu arada ikinci kafalığı. Bir tanesini kırıyor, sonra yenisini takıyorlar. Onun da geldiği hali bu. Bunu da kıracakmış yakında. Belli yani. Bakayım o güzel gözlere iyileşmiş misin? Oh benim esmerim ya. Ay ne kadar güzel olmuşsun. Ne kadar bal olmuşsun sen. Ha, bir kontrol yapalım hemen. Kafalık çıkınca uslandı. Ya tabii bu birazcık daha orta ırk ya. Orta ırk olduğu için Zorbalanıyor değil mi? tabii dışarıda yaşaması çok daha zor oluyor. Diğer köpekler çok fazla üstüne geliyor. Dolayısıyla böyle kazalar olabiliyor. İnşallah bundan sonra böyle sorun yaşamaz. Ama tabii yani o da çok yaramaz. Onu da netleştirelim. Aslında çok masum bir suratı var ama halbuki yaramaz. Baba hareketlere bak, duramıyor ya. Seviyorum. Duramıyor. Kaşınıyor her yeri çünkü. Şimdi sana biraz yaş mamada ikramında bulunayım mı? Evet. Yiyeceğim mi? Al bakalım bal kafam. Beğendin mi? Yemek yemeye bak. Çok şapırdatma gördüm de böylesini görmedim ben. Ya bunu yemek. Evet. Bu terapi kısmı olsun videomuzun. Şöyle geliyor. Geliyor. Güzel mi kızım? Çok hoşuna gitti. Şimdi tabi yaramız çok güzel iyileşmiş. Dikişleri almıştık zaten. Bir kısmı da zaten atmıştı dikişlerin. Tekrar pansumanlar falan. Ben oraya tabi sık sık git gel yaptım bu süreçte. Bazen Doğan gitti. Sık sık pansuman, göz damlaları. Orada devam ettiler damlalara da. Çok şükür toparlanmış. Yani birazcık zorlu bir süreç oldu. Aslında bizim bu işi 10-12 günde hallediyor olmamız lazımdı. Çok daha uzadı süreç. Yani uzun süren bir tedavi oldu ama çok şükür iyileştik. Artık bugün taburcu edeceğiz onu, vedalaşacağız. Tabii gitmeden şu iç dış parazitlerini de yapmak istiyorum onun. Evet, bir şeyler atıştıracağız şimdi. Yer misin bir şeyler? Bunu kendin yer misin? Bak bakalım, tadı güzel bunun. Her şey ya. Aferin benim kızıma. İştahlı ya maşallah. Evet, gel damlamızı da yapalım. Bir parçası kaldı şurada. Bunu yemen gerekiyor ama eksik kalır yoksa tedavi. Ye onu da. İnadına yapıyorsun. Parça parça geliyor. Yavrum şunları yeseydin ya bir tane. Beğenmedin mi tadını? Ne yaptın? Dur bakayım, sana yaş mamayla vereyim ama onun geri kalanını. Şöyle güzel bir köfte yapalım. Evet, gel bakalım şu damlanı da yapalım mı? Bekle. Kafanı eğmen lazım biraz. Bu yemek değil bir tane. Bekle. Aferin sana. Burayı da örtelim. Şu tut abicim, şu gözyaşı kanalını da bir daha kontrol edeyim. Sonra işlemimiz tamamen. Ensede damla var, enseye dokunmaz. Dur. Aferin sana be. Çok iyisin. Seni tebrik ediyorum. Evet, şimdi aracımızla onu kalacağı yere bıraktıracağız. Bundan sonra iyi olur diye umuyoruz bakalım. Bir tanesi daha iyileşmiş oldu böylece. Evet, sana birazcık daha şöyle yolluk vereyim. Biraz daha atıştır. Bak burada. Al bakalım. Bal kafa. Aa. Görüşürüz. İyi bak kendine, tamam mı? Ye bunu da. Hadi bakalım. Hadi kaçalım buradan. Hoppa.